1922 yılının dondurucu bir Mart gecesi. Almanya'nın karanlık ormanları arasında yapayalnız bir çiftlik, Hinterkaifeck. Bu çiftlikte yaşayan Gruber ailesi görünürde hiçbir sebep yokken büyük bir huzursuzluk içindeydi. Çünkü evin yaşlı babası Anderas karda garip ayak izleri fark etmişti. İzler ormandan başlıyor ve doğrudan eve doğru geliyordu. Ancak tüyler ürpertici olan şuydu: eve gelen ayak izleri vardı ama ormandan geri dönen tek bir ayak izi bile yoktu. Sanki birisi eve girmiş ve bir daha hiç çıkmamıştı. Ertesi gün tavan arasından garip ayak sesleri gelmeye, evdeki anahtarlar kaybolmaya başladı. Ve sadece birkaç gün sonra bu evdeki 6 insan vahşice katledildi. Ama vakanın en korkunç yanı cinayet anı değil. Katilin cinayetlerden sonra bu evde ne yaptığıydı. Bugün Credo belgeselde tarihin en karanlık ve çözülmemiş suç dosyasını açıyoruz. Çiftlik sakinleri kendi hallerinde insanlardı. Yaşlı Anderas, karısı Cecilia, dul kızları Victoria, onun 2 küçük çocuğu ve yeni işe başlayan hizmetçi Maria. Aslında eski hizmetçi evde hayaletler olduğunu söyleyerek korkudan işi bırakmış kaçmıştı. Yeni hizmetçi Maria'nın ise hayatının son gecesini yaşayacağından haberi yoktu. Eve geleli henüz birkaç saat olmuştu. 31 Mart gecesi evdeki o sessiz misafir nihayet saklandığı tavan arasından aşağı indi. Katil aile üyelerini tek tek büyük bir soğukkanlılıkla ahıra çekti. Hedefleri karanlıkta savunmasızdı. Kullandığı silah çiftlikte bulunan paslı bir kazmaydı. Önce yaşlı çiftçi, ardından kızı Victoria'yı ve küçük torununu katletti. Sonra eve girdi. Yatağında uyuyan 2 yaşındaki bebek Joseph'i ve odasındaki yeni hizmetçiyi acımasızca öldürdü. Cinayetler cuma gecesi işlenmişti. Ancak cesetler salı gününe kadar bulunamadı. Peki neden? İşin en korkunç, en akıl almaz kısmı da buydu. Komşular hafta sonu boyunca çiftliğin bacasından duman tüttüğünü gördüler. Katil kaçmamıştı. Fırında yemek pişirmiş, mutfakta karnını doyurmuş, kurbanlarıyla aynı çatı altında uyumuş ve hatta evdeki hayvanları düzenli olarak beslemişti. Polis olay yerine geldiğinde dehşete düştü. Katil cesetlerin üzerine samanlar ve eski kapılarla düzgünce örtmüştü. Evdeki paralar ve değerli eşyalar duruyordu. Bu bir soygun değildi. Yüzlerce kişi sorgulandı. Eski kocalar, mülk kavgası olan komşular, bölgeden geçen serseriler. Ancak hiç kimse suçlanamadı. Katil izini tamamen kaybettirmişti. O korkunç evin yerinde bugün sadece boş bir arazi var. Ancak o dondurucu Mart gecesinde tavan arasında günlerce bekleyen o karanlık gölgenin kim olduğu asla öğrenilemedi. Belki de katil hayatının sonuna kadar bu korkunç sırlı, sıradan biriymiş gibi aramızda yaşadı. Peki sizce bu vahşetin arkasında isim kimdi? Bir yabancı mı, yoksa aileyi yakınından tanıyan saplantılı biri mi? Teorilerinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Krode belgesinin karanlık dehlizlerinde kaybolmamak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.